Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok hoş, çok güzel bir yelek modeli anlatacağım. Çok fazla istek alıyordu. Bu aralar en fazla istek alan modellerden bir tanesi. Facebook'tan çok fazla geldi, Instagram'dan çok geldi. Yeşim Hobi sayfası örmüş sanırım. Çok da kolay Selanik desenli bir model arkadaşlar. Böyle kendince uyarlamış sanırım. Bilmiyorum, tasarımı kendisine mi ait. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Çok kolay, çok şık bir yelek. Ben 2-3 yaş aralığındaki çocuklar için yapacağım arkadaşlar. 40 ilmek, önleri 40 ilmek başlayarak yapacağım. Arka bedeninde 73 ilmek atarak başlayacağım inşallah. Renk olarak şöyle gece mavisi ve 40 beyaz kullanacağım. 40 beyaz kartopu Baby One 250 metre 100 gram. Böyle gece mavisinde Himalaya'nın bebeğini arkadaşlar, Everdice Super Lux. Bu da 100 gram muadili olduğu için 250 metre. Şiş olarak da 3,5 numara şişle öreceğim. Önce sağ önü, sonra sol ön, sonra da arka bedeni yapacağız. Diğer detaylarını da en son yapacağız inşallah. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi ikiye katladım. Beyaz ipimi aldım. Evet, şişimize 40 tane ilmek atalım arkadaşlar. Tek sayı 40 ilmek. Çift sayı olarak sorarsanız da 20 çift ilmek atarak başlayalım inşallah. Evet, ilmeklerimi atıp döneceğim. Evet, şişime 40 tane ilmeğimi attım, çevirdim. Haroşa yapacağım. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum, onu söyleyeyim. Siz ters örüyorsanız, ters örenler ters olarak örebilir. Evet. Haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Şöyle son ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bu şekilde ipi kendime doğru alıp çevirdim. Ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Ön yüzdeyiz. Bakın, bir sıra haroşa oluştu bile. Haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son bir ilmeğim kaldı. İpi kendime doğru alıp son ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum ki kenarı düzgün olsun. Çevirdim. Çıkışta örmediğim için şimdi kenar ilmeğimi örüyorum. Ve yine haroşa örgüme devam ediyorum. Bu şekilde toplamda 5 sıra haroşa olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 5 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşa oldu. Şimdi Selanik desenine geçeceğiz. Selanik deseninde ben kafa karıştırıcı olmasın diye kolay Selanik tekniğiyle yapacağım. Kenarda 7 ilmek haroşam. Kenar bandı olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 3, 6, 7 ilmek haroşa kenar bandı olacak. Evet, kenar bandından sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz örüyoruz ki arka yüzde Selanik desenimize başlayalım. Evet, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters örerek ikisini de ters ördüm. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son olarak düz ördüm. Son kenar ilmeğimi de örmeden sağ şişimi aldım. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. İlk kenar ilmeğimi düz ördüm. Ters ilmeklerimi normal şekilde örüyorum. Düz ilmeğe gelince
yuvasına değil bir alt sıraya batarak düz örüyorum. Ters ilmekleri normal şekilde örüyorum. Düz ilmeğe gelince alt yuvaya batarak örüyorum. Tersi normal şekilde örüyoruz. Düze gelince normal yuvasına değil bir alt sıraya buraya batarak düz örüyorum. Bir ters, düz ilmeğe gelince alt yuvaya batarak düz örüyorum. Bir ters, düz ilmeğe gelince alt yuvaya batarak örüyorum. Evet, tersleri normal şekilde örüyorum. Düzleri alt yuvaya batarak örüyorum. Sadece bu her iki yönden de bu şekilde öreceğiz. Evet, düzleri bir alt yuvaya batarak, tersleri normal şekilde. Son 7 ilmek kalana kadar ilerliyoruz. Evet, bir ters, düz ilmeği alt yuvaya batarak örüyorum. Bir ters, şöyle 3 6, evet bu tersi söktüm geri. Son 7 ilmeğim kaldı. 3 6 7. O 7 ilmeği de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, son ilmeği örmeden alayım. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. 1 2 3 4 5 6 sıra olmuş. Selen düğmeli yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 şöyle 4 ilmek ördüm. Çok kenarda olmasın düğmeyi. Evet, 4 ilmek haroşadan sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. 3 6 olmuş oldu ilmek sayısı. Bir ilmek daha haroşa örüyorum. 7 3 6 7. Evet, sıradaki ilmeğim ters örüyorum. Düz ilmeğe gelince bir alt yuvaya batarak düz örüyorum. Selanik desenime devam ediyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğe gelince alt yuvaya batarak örüyorum. Tersi normal şekilde, düz ilmeğe gelince alt yuvaya batarak örüyoruz. Tersi normal şekilde örüyorum. Düz ilmeğe gelince alt yuvaya batarak örüyorum. Evet, bu kadar kolay arkadaşlar. Her iki yönde de bu şekilde öreceğiz. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Çıkışta örmediğim için ilk ilmeğimi örüyorum. Tersleri ne yapıyorduk? Normal ters örüyorduk. Düz ilmeğe gelince alt yuvaya batarak düz örüyoruz. Yani bir alt sıraya. Ters normal şekilde örüyorum. Düz ilmeğe gelince kendi yuvasına değil alt sıraya batarak düz örüyorum. Bir ters, düz ilmeğe gelince alt yuvaya bat ör. Evet, bu şekilde gayet kolay örünüyor. Her iki yönden de dediğim gibi aynı şekilde öreceğiz. Arka yüzde de, ön yüzde de bu şekilde öreceğiz. Son 7 ilmek kalana kadar öreceğim. Evet, şöyle bir bakayım. 3 6 7 ilmeğim kalmış. Son 7 ilmeği de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Son kenar ilmeğimi de örmeden sağ içime alıyorum 7. ilmeği. Çevirdim. Evet, desenim açığa çıkmaya başladı. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek haroşadan sonra yine tersi normal şekilde düz ilmeğe gelince alt yuvaya batarak örüyoruz. Tersi normal şekilde düz ilmeğe gelince alt yuvaya batarak örüyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. İkinci düğme iliğini de göstereceğim arkadaşlar. 13 sırada bir düğme iliği açacağım. Yani 13 sıra haroşa olacak şekilde öreceğim. Sonra düğme iliği beraber açacağız. Evet, ikinci düğme iliğinde
Birazdan göstereceğim. İkinci düğme iliğini açacağım. İlk düğme iliğim bakın buradaydı. Ondan sonraki haroşa sıralarını sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 13 sıra örmüşüm. İkinci düğme iliğini beraber açalım. Evet, 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir ilmek daha örüyorum. 7 ilmek oldu. 3, 6, 7. Sonra yoluma devam ediyorum. Selanik desenimi yaparak ilerliyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. İkinci düğme iliğimizi de açtık. 13 sırada bir düğme iliği açarsınız. Selanik desenim de böyle oldu. Ne kadar öreceğiz bu desenimizi? Yarısını Selanik, yarısında haroşa öreceğiz. Diğer renge geçip haroşa öreceğiz. Bu Selanik desenim 39 sıra olana kadar öreceğim ya da buradan sayarsak haroşa dişlerini 39 sıra olana kadar öreceğim. Sonra dediğim gibi diğer desene geçeceğiz. Bu şekilde ilerleyelim. Sonrasını göstereceğim. Evet. Yeterli boyuta geldi. Şimdi diğer desenime geçeceğim. 39 sıra ördüm. Nasıl anlayacağım? Bu Selanik desenleri arasındaki tersleri bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Bunları sayarsınız. 39 olacak arkadaşlar. Sonuncu da bu olacak. Ya da ben öyle anlamıyorum derseniz bu baştan itibaren sayın. 44 sıra haroşa olmuş olması lazım. Benimle aynı boyutta yapıyorsanız. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Bakın 3 tane düğme iliği açtım. Yine son düğme iliğinden sonra 3, 6, 9, 12, 13 örmem lazım. Evet. Tamamladım arkadaşlar. 39 sıra Selanik ördüm. Bu aradaki tersleri sayarsınız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde sayarsınız. Son 39. da bu arkadaşlar. Bakın bu şişin üzerindeki ters. Ya da ben böyle anlamıyorum derseniz bu buradaki haroşaları sayın. Baştan itibaren sayarsanız 44 sıra haroşa olması lazım. Evet, benimle aynı boyutta yaptıysanız düğme iliği de bakın 1, 2, 3 tane açtım. Dördüncüyü de bir sıra gittikten sonra açacağım. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Diğer rengime de 7 ilmek haroşamı ördükten sonra geçeceğim. Evet, 3, 6, 7 ilmekten sonra burada ipime lacivert ipimi bağlıyorum. Evet, haroşa öreceğiz. Selanik desenin üzerine artık Selanik örecek. Bu şekilde ilerleyecek. Evet, haroşa örüyorum arkadaşlar. Haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, son ilmeği örmeden alarak sırayı tamamladım. Çevirdim, arka yüzdeyim. Arka yüzden de haroşa öreceğim. Evet, son 7 ilmek kalana kadar haroşa örelim. Sonra beyaz ipimi geçeceğim. Evet, son 7 ilmek kalana kadar lacivert ipimle haroşa ördüm. Şimdi burada şöyle çapraz şekilde alacağım. Bakın, lacivert üstte, beyaz alttan alıyorum. İpimi arkaya alıp şöyle beyaz ipimle haroşa örüyorum. Son 7 ilmeğimi. Çapraz şekilde alırsanız hiçbir boşluk, delik oluşmaz arkadaşlar. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Bu sırada düğme iliği açacağım. 4 ilmek örüyorum. 3, 4. Bir doladığım sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Evet, diğer ilmeğimi de haroşa ördüm. 7 ilmekten sonra lacivert ipime geçeceğim. Şöyle çapraz şekilde bakın tutuyorum. Alttan yukarıya doğru aldım. Lacivert ipimi
Böyle dediğim gibi çapraz şekilde alın ki bu arada delik oluşmasın. Evet. Haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Arka yüzden de örelim. Son 7 ilmek kalana kadar. Tekrar diğer renge geçişi göstereceğim. Belki bilmeyen vardır aranızda, o yüzden göstereceğim. Evet. 7 ilmek kalana kadar lacivert ipimi ördüm. Şimdi bunu bu şekilde bırakıyorum. Alttan yukarıya doğru beyaz ipimi aldım. Arkaya alıyorum ve kalan 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. Şöyle arada çektirin. Çevirdim. Burayı da göstereyim yine. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Şöyle beyaz ip yukarıda, lacivert ipim aşağıda, şöyle çapraz şekilde yukarıya alıyorum. Ve haroşa örgüme devam ediyorum. Evet, renk geçişlerini bu şekilde yaparsınız. Ne kadar öreceğiz? 30 sıra. Bu 30 sıra haroşa ördükten sonra yaka oyuntusuna geçeceğiz. Koltuk kesimi bu modelde yok arkadaşlar. Sonradan yelek bittikten sonra tel alıp yapacağız. Kenar bandını da o şekilde olacak. Evet, dediğim gibi koltuk kesimi yok bu modelde. Evet, 30 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonra yaka oyuntusuna geçeceğiz. Evet, 30 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Yaka oyuntusu kesimine geldim arkadaşlar. Beraber yine de sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 sıra oldu. Yaka oyuntusunu nasıl yapacağız onu anlatayım. Kenar bandını ilk önce keseceğiz. 7 ilmek keseceğiz. Sonrasında bu lacivert kısımdan 4, 3, 2, 1, 1, 1 şeklinde kesimi yapacağım. Bu kenar bandı ile birlikte toplamda 19 ilmek kesmiş olacağız. Lacivert kısımdan da 12 ilmek oymuş olacağız. Evet, her ön yüzde eksilteceğiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi ördüm. Onu sol şişime aktarıyorum. Bakın son düğme iliğinden sonra da 3 sıra haroşa örmüşüm. Düğme iliğim kaç tane olmuş? 3, 6 tane olmuş toplamda. Evet, 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 3, ikisini bir ördüm. 4, 5, 6, sol şişime aktardım. Şöyle burada beyaz ipimi şöyle şu şekilde bırakıyorum. Lacivert ipimi alıyorum. Burada lacivert ipimle keseceğim. Şöyle bakın. Çünkü ona geçtim. 7 ilmek kesmiş oldum. Şimdi yaka oyuntusuna geçmiş olduk. 4 ilmek keseceğiz. 1, sol şişime aktardım. 2, 3 ve 4. Evet, şöyle göstereyim. 7 ilmek kenar bandını kestikten sonra 4 ilmek de lacivert yani renkli ipimle kestim. Şimdi yoluma devam ediyorum. Ön yüzde kesimimizi yapıyoruz. Haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Arka yüzden de örelim. Her ön yüzde kesim yapacağız. İkinci eksiltme sırasını, kesim sırasını göstereceğim. Evet, arka yüzden bitirdim. Son ilmeği örmeden alıyorum ki yaka oyuntusu güzel dursun arkadaşlar. Çıkışta son ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, ördüyseniz burada son ilk ilmeği sökün. Evet, bu sırada 3 ilmek keseceğiz. Hemen 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 2 oldu. Sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 3. Evet, 3 ilmek kesmiş olduk. Yolumuza devam ediyoruz. Evet, ön yüzdeyiz. Sırayı tamamlayalım. Arka yüzden de sırayı tamamlayalım. Ön yüzde 3. eksiltme sırasını göstereceğim. Evet, ön yüzde 3. eksiltme sıramdayım. Bu sırada sadece 2 ilmek keseceğim.
Daha önce 4, 3 şeklinde kestik. Burayı saymıyorum dediğim gibi. Şimdi 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bu bir oldu. Sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 2. Evet, 2 ilmek kesmiş olduk. Yoluma devam ediyorum. Sırayı tamamlayalım ön yüzden. Arka yüzden de tamamlayalım. 4. eksiltme sırasını göstereceğim. Evet, 4. eksiltme sıramdayım. Bu sırada sadece bir ilmek keseceğim. Hemen 2 ilmeğin ikisini bakın çıkışta mutlaka bunu örmeden alın ki düzgün dursun kesiminiz. Evet, 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Sonra yoluma devam ediyorum. Bir ilmek kesmiş olduk. Evet, sırayı tamamlayalım. Arka yüzden de örelim. 5. eksiltme sırasını göstereceğim. Evet, ön yüzde 5. eksiltme sıramdayım. Bu sırada sadece bir ilmek kesiyorum. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Ve yoluma devam ediyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Arka yüzden de tamamlayalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 6. eksiltme sıramdayım. Bu sırada da yine sadece bir ilmek kestim. 3 defa birer ilmek kesmiş olduk. Bu da sonuncuydu. Evet, artık eksiltme yapmıyorum. Şişimde de 21 ilmek kalması lazım. Birazdan beraber sayalım. Şöyle göstereyim. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ilmeğim kalmış. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Haroşa sıraları, o lacivert olan kısım 39 sıra olana kadar öreceğim. Yani 4 sıra daha haroşa öreceğim. Sonra kesim yapacağız. Evet. Dediğim gibi eksiltmelerim bitti. Yoluma devam ediyorum. Dört sıra daha haroşa örelim. Karıştırırsanız da baştan itibaren sayarsınız. Yani bu lacivert kısmından itibaren tabii sizinki hangi renkse 39 sıra olacak. Sonra kesim yapacağız. Evet, tamamladım. Toplamda bu lacivert kısım 39 sıra oldu. Yak oyuncusu da bu şekilde. Şimdi kesim yapıyoruz. Bu ilk ilmeği tam kesim yaparken örüyorum. Sonra onu sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Evet, burada şöyle bir görüntü olsun diye o şekilde yapıyoruz. Ama burada düz bir görüntü olsun diye ilk ilmeğimi örüp ondan sonra kesim yapıyorum. Tamamen ilmeklerimizi keselim. Evet, kesimi yaptım. Şöyle dikmek için ipimi de biraz uzun bırakıp kestim. Son ilmeğim kaldı. Onun içinden ipimi geçirdim. Evet, birinci parçamızı tamamladık. Şimdi sol ön bedene geçeceğiz. Şöyle bunu kenara alayım. Onda da ne yapacağız arkadaşlar? Alt kısmı bu alt kısmı haroşa olacak. Üst kısmı selanik olacak. Beyaz ipimi alayım. Evet, yine aynı şekilde başlayacağız. Şişimize 40 ilmek atacağız. Benimle aynı sayıda yapanlar 40 ilmek atalım. 5 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet. 40 ilmek atıp 5 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sol ön bedeni de 40 ilmek başladım. 5 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Burada kenar bandı bu tarafta olacak. Sol tarafta olacak. O yüzden beyaz ipimi kestim. Lacivert ipime bağladım. Son ilmeği de örmeden aldım ki diğer rengime geçeyim. Evet, haroşa öreceğiz.
Şöyle haroşa örerek ilerleyeceğiz. Son 7 ilmek kalana kadar haroşa örerek ilerleyelim. Evet, 7 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 7 ilmek kalana kadar, bakın 3 6 7 ilmek kalana kadar lacivert ipimi ördüm. Burada beyaz ipimi, o kestiğim beyaz ipimi lacivert ipime bağladım. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, baştaki 7 ilmek beyaz ipimle örülecek. Çevirdim, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmekten sonra çapraz şekilde lacivert ipimi alttan yukarıya doğru aldım. Arkaya alıyorum ve haroşa örüyorum. Evet. Haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, haroşa örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Kendime doğru aldım çıkışta ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Evet. Son 7 ilmek kalana kadar haroşa örelim. Son 7 ilmek kalana kadar ördüm. Burada yine beyaz ipimi alacağım. Lacivert ipimi bıraktım. Beyaz ipimi alttan yukarıya doğru çapraz şekilde aldım. Kalan 7 ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. Evet, çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Evet. Diğer rengime geçiyorum 7 ilmekten sonra. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Yeterli boyuta gelene kadar öreceğiz. Sonra diğer desene geçeceğiz. Evet, şöyle göstereyim. Bakın ön sırada 2 sıra haroşam oluştu bile. Evet, tamamlayalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, yeterli boyuta geldi. Lacivert ipimle 39 sıra haroşa olana kadar ördüm. Burada beyaz ipimi kestim. Burada lacivert ipime bağladım ki Selanik desenine başlayalım. Evet, ilk kenar ilmeğimi düz ördüm. Bir ters bir düz şeklinde hazırlık yapacağız Selanik desenine. Sıradaki ilmeği de düz örüyorum. Evet, kenar ilmekten sonra bir düz ördüm, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters örerek ilerleyelim. Çirkin görüntü olmayacak arkadaşlar. Size göstereceğim, detayı vereceğim. Evet, bir düz, bir ters örerek ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Sonra bir düz ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Son ilmeğimi örmeden alacağım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra karşında düz ilmek var. Bir alt yuvaya batarak, kendi yuvasına değil bir alt yuvaya batarak düz ördüm. Şöyle düzeltiyorum ki güzel dursun. Sıradaki ilmeğim ters ters örüyorum. Düz ilmeğe gelince bir alt yuvaya batarak şöyle düz örüyorum. Tersimi normal şekilde örüyorum. Düz ilmeğe gelince bir alt yuvaya batıyorum. Şöyle bu şekilde bırakıp düzelttim. Örüyorum ki çirkin görüntü olmasın ön yüzde.
Sıradaki ilmeğim ters örüyorum. Düz ilmeğe gelince alt yuvaya batıyorum. Şöyle düzelttim. Ördüm. Ya bu sırada düzeltme yapın. Sadece ön yüzde çirkin görüntü olmasın diye. Bir ters. Düzü alt yuvaya batarak örüyorum. Tersim normal şekilde, düzü de önce bu şekilde batıyorum. Şöyle beyaz ilmek üste gelsin. Sonra ikisini bir düz örüyorum. Bir ters. Düze gelince alt yuvaya batarak düz örüyorum. Şöyle sonra da düzeltilebilir ama şimdi düzeltince daha iyi olur. Daha kolay olur. Şöyle de bakın. Evet, böyle de yapılabilir ama dediğim gibi böyle biraz zorlanabilirsiniz. Ama burada alt yuvaya batıp şöyle çektirince beyaz ip üste geliyor. Evet, ben de alışmışım. Kendi dediğim gibi yapmıyorum. Şöyle. Evet, düze gelince şöyle düzeltin. Ondan sonra örün. Yine unuttum. Evet. Düz ilmeğe gelince alt yuvaya batıyorum. Şöyle düzeltiyorum. Örüyorum. Bir ters. Kenar ilmeğimi de şöyle örmeden alıyorum. Evet. Bağlamıştım zaten. Çevirdim. Evet. Kenar ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğe gelince alt yuvaya batarak düz örüyorum. Tersimi normal şekilde örüyorum. Evet, şöyle düzelme yoksa şöyle. Sonradan da düzeltilebilir. Evet, düzleri alt yuvaya batarak örüyoruz. Tersi normal şekilde örüyoruz. Düzü alt yuvaya batarak örüyorum. Tersi normal şekilde. Şöyle çektirince lacivert ip alta geliyor. Evet, bakın. Tersimi ördüm. Düzü alt yuvaya batarak örüyorum. Evet, son 7 ilmeğimde haroşa örüyorum. Son ilmeğimi örmeden aldım. Çevirdim. 7 ilmek haroşa. 3, 6, 7. Sonra Selanik örgüme devam ediyorum. Evet, tığ yardımıyla bunu çektirip düğüm atın arkadaşlar. Zincir çekin ve saklayın arkadaşlar. Ben kamera arkasında yapacağım onu. Yolumuza devam edelim. Yaka oyuntusuna gelene kadar öreceğiz. Yaka oyuntusunu beraber yapacağız. Evet, bu şekilde devam edelim. Artık bilirsin. Evet, yaka oyuntusuna kadar geldik. Yaka oyuntusuna geldiğimiz nasıl anlıyorduk? Baştan itibaren haroşa sıralarını sayıyorduk. Kenar bandının haroşa sıralarını. Toplamda 74 tane oldu. Burada bu tarafta keseceğim için arkadaşlar arka yüzden kesim yapacağım. O yüzden bu sırayı tamamlayalım. Evet. Bu sırayı tamamlayalım. Arka yüzden kesim yapacağız. Evet. Ön yüzden sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Önce 7 ilmek haroşamı öreceğim. İlk ilmeğimi çıkışta örmediğim için şimdi örüyorum. Sonra onu sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Bu bir. 7 ilmeğimizi keselim. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. 2. Sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 3. Sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 4. 5.
6 ve 7. Evet, 7 ilmek kesmiş olduk. Kenar bandını kestik. Şimdi ne yapacağız? 4 ilmek keseceğiz arkadaşlar yak oyuntusu için. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. 1, sol şişimi aktardım. İkisini bir ördüm. 2, sol şişimi aktardım. İkisini bir ördüm. 3, sol şişimi aktardım. İkisini bir ördüm. 4. Evet, yak oyuntusu içinde 4 ilmeğimizi kesmiş olduk. Şimdi yoluma devam ediyorum. Evet. Selanik desenimizi örerek bu sırayı tamamlayalım. Sonra ön yüzden de sırayı tamamlayalım. İkinci eksiltme sırasını göstereceğim. Evet, ön yüzden de sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzeyim. Son ilmeği örmeden aldım. Şimdi hemen bu sırada 3 ilmek keseceğim. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 2, sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 3. Evet, 3 ilmek kesmiş olduk. Şimdi yoluma devam ediyorum yine. Evet, arka yüzdeyi sırayı tamamlayalım. Ön yüzden de sıramızı tamamlayalım. Üçüncü eksiltme sırasını göstereceğim. Evet, arka yüzde üçüncü eksiltme sırasındayız. Bu sırada 2 ilmek keseceğiz. Hemen 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. 2 ilmek kesmiş olduk toplamda. Evet, şimdi yine yoluma devam ediyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Ön yüzden de sırayı tamamlayalım. Dördüncü eksiltmeyi göstereceğim. Evet, arka yüzdeyim. Yine dördüncü eksiltme sıram. Ne yaptık? Bu kenar bandı 7 ilmeği kestik. Ondan sonra 4, 3, 2. Şimdi sadece bir ilmek keseceğim. Evet, bir ilmek kestim. Yoluma devam ediyorum. 3 defa da bir keseceğiz arkadaşlar. Birincisini kestik. 2 defa daha bir ilmek keseceğiz. Evet, yine göstereceğim arkadaşlar. Sırayı tamamlayalım. Ön yüzden de sıramızı tamamlayalım. Arka yüzde tekrar göstereceğim. Evet, 5. eksiltme sıramız. Sadece bir ilmek keseceğim. Hemen 2 ilmeğin ikisini bir ördüm ve yoluma devam ediyorum. Evet, sıramızı tamamlayalım. Arka yüzdeyiz. Ön yüzden de sırayı tamamlayalım. Son eksiltmeyi göstereceğim. Evet, 6. son eksiltme sıramdayım. Hemen 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Eksiltmemi tamamlamış oldum. Şişimde 21 tane ilmeğim kaldı. Ense hizasına kadar, omuz hizasına kadar öreceğim. Evet. Selanik desenim 39 sıra olana kadar öreceğim arkadaşlar. 39 sıra ördüğümü nasıl anlayacağım onu da size göstereceğim. Evet, tamamlayacağım. Sonra beraber sayacağız arkadaşlar. Tamamlayıp döneceğim. Eksiltme artırma artık hiçbir işlem yok. Evet, 39 sıra Selanik ördüm. Nasıl anlayacağım ördüğümü beraber sayalım bakın. Bu aradaki ters sıraları sayacağım. Şöyle bakın. V şeklinde ters sıralarım var. Bu ilki diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Son olarak da bu tersim 39 sıra örmüş oldum. Şimdi kesim yapacağız.
Evet, şöyle ilk ilmeğimi çıkışta örmediğim için şimdi örüyorum. Onu sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. Evet. Tamamen ilmeklerimizi keselim. Şöyle hızlıca keseyim. Evet, bütün ilmeklerimi kestim. İpimi biraz uzun bırakıp keseceğim. Dikiş payı olarak kullanacağım arkadaşlar. Evet, şöyle kesiyorum. Son ilmeğin içinden geçeceğim. Evet, ikinci parçamızı da tamamladık. Şimdi arka bedene geçeceğiz. Arka beden için ben misin alışışımı alayım. Evet, arka bedene başlayacağız. Arka beden için şişimize 73 ilmek atalım. Önlerin toplamından 7 ilmek eksik olacak. Evet, 73 ilmek atalım. 5 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 5 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi burada mavi ipimi bağladım. Beyaz ipimi keseceğim arkadaşlar. Şöyle çıkışta son ilmeğimi de örmemiştim ki diğer rengime geçeceğim diye. Sadece lacivert ipimle öreceğim. Haroşa öreceğiz. Evet, arka yüzde sadece lacivert ipimle lastik örgüden sonra yani bu alt 5 sıra haroşadan sonra yine haroşa örerek devam edeceğim ense kısmına gelene kadar. Evet. Sıramızı tamamlayalım haroşa örerek. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Arka yüzeyim. Yine haroşa örerek ilerliyorum. Bu şekilde ense kısmına kadar öreceğiz. Dediğim gibi örelim. Ben sonrasını size göstereceğim. Evet, ön yüzde haroşam oluşuyor. Arka bedeni de tamamladım. Ne yaptım onu anlatayım. Beyaz ipimle 5 sıra haroşa ördükten sonra lacivert ipimle 78 sıra haroşa olacak şekilde ördüm ve kesimini yaptım. Tamamlamış olduk. Önler de zaten hazır. Şimdi ne yapacağız? Onu anlatayım kısaca. Şunu şöyle şu şekilde tersini çevireyim. Diğer parçalarını da alayım. Şöyle yerleştireyim. Evet, ne yapacağız? İlk önce arkadaşlar şöyle kol evi hariç buradan aşağısını dikeceğiz. Hem sağ hem sol taraf kol evi hariç dikimini yapacağız. Sonra kol evinden tel alıp öreceğiz. Kol evi kenar bandını öreceğiz. Sonra omuz hizasını dikeceğiz. Bu kısımları dikeceğiz. Sonra yakadan ilmek alıp yakayı dikeceğiz inşallah. O şekilde tamamlayacağız. Evet, bu şekilde ilk parçanın yani arka bedenin tersi bize bakacak şekilde şöyle düzeltelim arkadaşlar. Düz taraftan dikeceğim yine. Böyle diğerini aynı şekilde üst üste koyalım. Şöyle nasıl ayarlayacağız kol evini onu göstereceğim. Önce dikeceğimiz yeri ayarlayalım arkadaşlar. Elime şöyle bir tane işaretleyici aldım. Sol ön beden bu beyaz selanik ördüğüm kısım yan taraftan sayıyorum yukarıya doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6 her sırayı sayıyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. sıraya işaretleyici koyuyorum. Şöyle. Kol evi bu kadar yeterli diye düşünüyorum.
Evet, işaretleyeceğim şu şekilde dursun. Alt beden yani arka bedeni de şu alt kısmı bakın beyazla diktim. Buradan da lacivert olan kısmı şöyle sayacağım. Bakın yan taraftan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 52.'ye kadar sayalım arkadaşlar. 52 tane olana kadar sayalım. Birleştireceğiz. Evet, 52. sırayı tutuyorum. Şöyle tam oraya da aynı işaretleyicimi geçirdim. Ne yapacağım? Şöyle bu alt kısmı dikeceğim arkadaşlar. Evet. Beyaza gelince beyaz ipimle bu beyaz kısımları beyazdan, lacivert kısımları da lacivert ipimle dikeceğim. Burayı da beyazla dikeceğim. Burayı da şöyle göstereyim. Buradan itibaren sayacağım. 13. sıra. Bakın lacivert kısım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13.'ye şöyle işaretleyici koydum. Alttan da sayıyorum. Beyaz sırasını değil, lacivert sırası yine. 52.'ye kadar ilerleyelim. Sonra birleştirip bu alt kısmı dikeceğiz. Evet, ben diktim arkadaşlar. İşaretlediğim yerin altını bakın. Diktim. Burayı lacivert ipimle diktim. Fikir amaçlı söylüyorum. Burayı da lacivert ipimle diktim ama hiçbir çirkin görüntü olmadı. Şurayı da beraber beyaz ipimizle dikelim. Dediğim gibi alt kısmı beyazla diktim. Üzerine lacivertle ilerledim. Burayı da haroşalı kısmı diktikten sonra beyaz ipimle şöyle kısaca nasıl diktiğimi göstereceğim. Şöyle bakın buradaki haroşa teline batarak dikiyorum. Karşıdan da şöyle bakın şu şekilde batıp dikeceğim. Bu tarafa gelince haroşa teline batıyorum. Karşıdan da şöyle göremiyorum bazen. Şu şekilde. Evet şöyle. Şöyle düzeltince bakın dikiş belli olmuyor. Fikir amaçlı dediğim gibi lacivert iple de dikebilirsiniz. Bu kısımda da haroşa tellerini alacağız karşılıklı. Burayı da bu şekilde dikeceğim. İşaretlediğimiz yere kadar dikelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, bu tarafın dikimini tamamladım. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde durdu. Gayet güzel oldu. Kol evinde yaptım. Şöyle bakın. Tel alıp yaptım. Üst kısmında diktim. Şimdi sizinle birlikte bu tarafı yapacağız. Şöyle işaretleyicimi çıkartayım. Şöyle arka taraftan öne doğru tel alıp öreceğiz. Evet. Beyaz ipimi aldım. Şöyle hemen ilk sıraya giriyorum. Bu şekilde düz taraftan alıyoruz arkadaşlar. Telimizi düz taraftan alıyoruz. Bir ilmek aldım. Sıradaki yuvaya giriyorum. Şöyle şu şekilde ilmek alıyorum. Şişimde bırakıyorum. Evet 2 oldu. Sıradaki yuvaya girdim. İlmek aldım. 3. Bu şekilde her sıradan ilmek alacağız. Evet bu şekilde aşağıya doğru ilerleyelim. Evet buraya kadar gelelim. Evet ilmek alarak aşağıya geldim. Şimdi ön bedenden şöyle Selanik olan kısımdan 2 teli alacak şekilde girdiğim ilmek alıyorum. Şöyle 2 teli alacak şekilde. Şu görüntünün bozulmasını istemiyorum. İlmek alıyorum. Evet. Şöyle bakın. Yukarıya doğru ilmek alarak ilerleyelim. Evet yukarıya kadar geldim. Toplamda 54 tane ilmeğim oldu. Evet bir eksik bir fazla olabilir sizinki sorun olmaz.
54 tane. Bu da tam denk geldi arkadaşlar. Diğeri de aynı şekilde hiç aynı sayıda olması için uğraşmadım. Her sıradan alınca 54 tane ilmeğim oldu. Dediğim gibi. Şöyle çevirdim, arka yüzdeyim. Haroşa öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Haroşa örüyoruz. Evet, sıranın sonuna kadar gelin. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle ipi kendime doğru alıp son ilmeği örmeden alıyorum. Burada şöyle iki beyaz ipi birbirine bağlayayım ki sorun çıkarmasın. Çevirdim. Evet, ön yüzde gördüğünüz gibi bir sıra haroşam oluştu bile. 5 sıra öreceğim. Evet, 5 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonra da kesimimizi yapalım arkadaşlar. Kesimi bilirsiniz zaten. Kesimi yapalım. Nasıl dikeceğiz onu göstereceğim. Evet, 5 sıra ördükten sonra keselim. Evet, 5 sıra ördüm. Bakın beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşa ördükten sonra kesimi yaptım. Şöyle katlayınca bu şekilde duruyor. Şimdi dikim yapacağız. Beyaz ipimle dikeceğim. Şurada beyaz ip uzun bırakmıştık hatırlarsanız. Şöyle buradan buraya doğru dikeceğim. Ama siz buradan bırakmadıysanız buradan bu ileriye doğru dikebilirsiniz. Bu ipi kısa keseceğim o yüzden. Evet, nasıl ayarlayacağız? Şöyle bu burada 5 sıra gittik. Buradaki 5 sırayı saymıyorum. Burada da 21 ilmeğimiz kalmıştı hatırlarsanız. Onları tığ yardımıyla sayayım. Şöyle bakın. Size göstermek amaçlı sayıyorum. 1, 2, 3, her sırayı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 sıra. Buradan da şöyle sayıyorum. Şöyle bakın şuraya 1 diyelim ya da şuna 1 diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tığ elimde tutuyorum. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Şöyle tam dengeli olsun diye bu şekilde yaptım. Oraya işaretleyici koyuyorum. Evet, şöyle çevireyim. Yine düz taraftan dikeceğim. Evet, şu köşede duruyor zaten. Şöyle buraya giriyorum. Evet, karşıdan şöyle bu şekilde batıp dikeceğim. Buradan da bakın bu şekilde batacağım. Karşı şöyle esnetiyorum. Şöyle şuradan görünüyor. Bu şekilde ya da şuradan kalmış. Tek de olabilir. Evet, şöyle. 2 telini alarak şöyle. Bakın burada 2 tel görünüyor. Şöyle çektirip dikerseniz dikiş izi belli olmaz. Çok da kasmayın. Evet, görüntü böyle. Karşılıklı. Evet, bir takipçim çok uzun dikiyorsun diye şikayette bulunmuştu. Yeterli. Böyle buraya kadar dikelim arkadaşlar. Diğer tarafı da aynı şekilde yaparsınız. Burayı da yaptım ben. Siz aynı şekilde yaparsınız. Tamamlayalım, sonra yakasına geçeceğiz. Evet, tamamdır. Şöyle görüntüyü göstereyim. Bu şekilde oldu. Şimdi yakayı yapacağız arkadaşlar. Yakayı da kol yönünden yaptığımız gibi aynı şekilde ilmek alarak yapacağız. Beyaz ipimi aldım. Bu kenar patından almayacağız. Şöyle
5, 6, 7. Evet, şuradan girip alacağım ama burası da sıkı gibi duruyor. Tığımı alayım. Evet, bu ilkinden tığımı alacağım. Eğer ki zor olursa tığ yardımıyla da alabilirsiniz. Şöyle ilmeğimi aldım. Şişimi aktardım. Sıradaki yuvaya giriyorum. Yok, alamayacağım arkadaşlar. Çok sıkı duruyor. Evet, böyle tığ yardımıyla ilmeklerimizi alıp şişimize aktarabiliriz. Evet, bu şekilde ilmek alacağız. Zaten her sıra belli, bakın. Her sıra belli. 2 tel batıp ilmek alacağız. Bu şekilde. Arka tarafta aynı şekilde her sıra belli. 2 ilmeğe batıp ilmek alacağız. Burası da buraya gelince şöyle, burada da ne yapalım arkadaşlar? Şuradaki ters görüntüsü görünmesin diye şöyle batarken böyle geleceğiz ya. Şöyle mesela şuraya değil de bu kısma batalım. Şuraya batalım. Yani buradaki şu haroşa görüntülerinin oraya batalım. Altına batalım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu haroşa kısmı görünmesin. Evet, buraya kadar ilmek alarak gelelim. Evet, ben ilmeklerimi aldım. Bakın buraya kadar geldim. Şurada ben sanki çirkin görüntü olacak gibi hissettim arkadaşlar. O yüzden şöyle şuradan da ilmek alacağım. Siz de alabilirsiniz. Şöyle ilmeği genişlettim. Şişime geçiriyorum. Evet, tığ yardımıyla eğer ki şişinizden geçiremediyseniz tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Evet, şimdi kaç ilmeğim oldu? 64 diye saydım, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Artık bilirsiniz. İlmeklerimizi kenar bantına kadar aldık. 5 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonra kesimi yapalım. Sonra da düğmelerimizi dikelim arkadaşlar. Size sonrasını göstereceğim. Evet. 5 sıra haroşa yapıp kesimi yapıp döneceğim. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Tamamlayıp döneceğim. Evet, yakasını da tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel bir hakim yaka yeleğimiz oldu. Muhteşem oldu. Boyut olarak da ideal. 2-3 yaş rahatlıkla olur. Hatta 3,5 yaşa kadar rahatlıkla olur. Boyunu daha uzun tutarsanız zayıf çocuklara 4 yaşa kadar da olur diye düşünüyorum. Santim olarak vereceğim size. En olarak şöyle 30 santim. Yukarıdan aşağıya doğru. Evet, 36 santim olmuş arkadaşlar. Yaka evi şöyle 14 santim. Burası da ideal. Omuz kısmı. Şöyle şurayı ölçeyim. Evet, omuz hizası. Pardon, şurayı saymadım. Evet, kol evinden itibaren 10 santim arkadaşlar. Kol evi de 11 santim olmuş. Koltuk altından aşağıya doğru da şöyle 14 santim olmuş. Çok hoş, çok güzel. Lacivert düğmem var ama biraz küçük geldi buna. O yüzden dikmedim, buna özel alacağım inşallah. Muhteşem bir yeleğimiz oldu. Benim içime sindi arkadaşlar. Ben çok beğendim. Çok güzel oldu. Kesinlikle tavsiye ederim. Arkası da bu şekilde. Çok hoş, çok güzel. İçindeki ipleri de temizledim. Gayet güzel oldu. Dikimi de hoş, güzel durdu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.